Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bu videomda sizlere ananas modeli dediğimiz bu tığ işi bluzu anlatacağım. Bluz oldukça basit aslında. Sadece başlama sayılarını bilmek gerekiyor. Onun dışında birbirinin tekrarından oluşan bir model. Şimdi bu benim elimdeki L beden arkadaşlar. Şimdi ben size zaten bu kadar büyük değil, küçük bir numune çalışması göstereceğim. Bütün bedenlerin de sayılarını vereceğim size. İsterseniz bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. XS beden 48 bademden, yani ipimde şu kar topu lotus olarak geçiyor. O Alize Diva'ya da herhalde yakın bir ip. Ona da yapabilirsiniz. O incelikteki herhangi iplerle yapabilirsiniz. XS beden 48 badem. Bademi şimdi göstereceğim size. 12 ananastan oluşuyor. S beden 56 badem, 14 ananas. M beden için 64 badem ya da 72 badem yapabilirsiniz. Ya 16 ananas ya 18 ananas yapabilirsiniz. Hani bedeniniz S'ye değil de M'ye daha yakınsa burada 72 badem olarak kullanabilirsiniz. Bademleri ve ananasları değiştirebilirsiniz. L beden 80 badem ve 20 ananastan oluşuyor. Daha üzerindekilerini hesaplamadım. Ama her ananas 4 tane badem gerektiriyor. Ona göre kendiniz modelinizi ayarlayabilirsiniz. XS'de roba bittikten sonra kollar için üçer tane ananas ayıralım. Beden için de üçer tane. XS biliyorsunuz zaten çok küçük beden oluyor. S beden için yine kollara 3 tane ananas. Bedene 4 tane. M beden için kollara 4 tane ayıralım. Şurada 16 ve 18 ananas demiştim ya. Onlardan 16 tane yaparsanız 4 tane bedene, 18 tane yaparsanız 5 tane bedene ayırabilirsiniz. L beden içinse her yere beşer tane ananas ayırabilirsiniz. Yani ayırma dediğim kollara ve bedene. Zaten öğrenenler bilir, kol ve beden ayrımı yaptığımız yere geldiğimiz zaman o şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi ben size numune bir çalışma göstereceğim. Benim gösterdiğimi siz buradaki sayılara uygulayabilirsiniz. Gözüküyor umarım. Şöyle bir yakından göstereyim. Bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi başlayalım dilerseniz. Şöyle robadan başlandığı için şöyle çevirelim. Biraz da yakınlaştıralım. Şimdi badem dediğim bu bir başlama tekniği arkadaşlar. Direkt zincir üzerine başlamıyoruz. Şu şekilde başlayacağız. Zincir çekeceğiz. 4 tane zincir çekiyorum. Gözüküyordur umarım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Şurada üçüncüye batıyorum. Çekiyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bu badem oluyor arkadaşlar. Bu bir badem. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen şuraya tığımı takıyorum. Buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikinciyi oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine şuraya batarak trabzan yapıyorum. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanın dibine batıyorum. Arada bir kontrol yapayım. Ekrana sığıyor değil mi? Bundan önceki videoyu başka bir yerde çektim. Yani evde değildim. Onun için biraz kaymalar olmuş. Kusura bakmayın. Bu şekilde anladınız herhalde. Bademlerimizi yapıyoruz. Ben biraz yapayım. Modeli oluşturacak kadar yapayım. Ona göre devam edelim. Evet, ben göz kararı
16 tane yaptım. Bu bir örnek çalışma. Dedi, sizler gösterdiğim sayılar üzerinden yapılacaksınız. Ben sadece burada size örneği göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi burada hemen bakın şu karşıda şu boşluğa şöyle batalım. Şöyle bir zincirle sabitleyelim. Şu zincirli olan yeri şeye gelmesini istiyorum ben. Şu yaka kısmına gelmesini istediğim için şöyle çevireceğim. Şuraya hemen şöyle batıyorum ve şu battığım yerde yükseklik oluşturduğu için 2 zincir çekiyorum. Buraya yanına da hemen bir trabzan yapıyorum. Sanki 2 tane trabzan olmuş gibi. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 2 tane, bakın böyle o boşluğa, badem dediğimiz yere 2 2 4 tane trabzan yaptık. Ortasına 2 tane zincir çektik. Şimdi arada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir bademe atlıyorum. Hemen atladığımın yanındakine yine aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Yine aynı bademe şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir badem atlıyorum yanındakine. Yine 2 badem, 2 zincir, aynı yere 2 badem, 3 zincir, bir badem atlıyorum. Yine 2 trabzan, 2 zincir, aynı yere 2 trabzan, 3 zincir, bir badem atlıyorum. Diğer bademe yine iki trabzan, araya 2 zincir, 2 trabzan, 3 zincir, bir badem atlıyorum. Zincir, bir badem atlıyorum. Bu numune çalışması. Sayıları dediğim gibi verdiğim sayılar üzerinden yapacaksınız. Hepsini anlatmak biraz daha uzun sürdüğü için şimdi şuraya geldim. Sonuncu bademe 2 zincir, 2 tane trabzan. Evet. Bakın burada bir badem kaldı. Burada da 1 2 yine 3 zincir ekliyorum. Şu boşluğa arkadaşlar batıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Bunu böyle büyük düşüneceksiniz siz. Verdiğim sayılar üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi ikinci sıraya geldik. Burada da yine aynı 3 zincirle yukarıya çıktım. Şu 2 zincir çektiğim yere ortaya battım. 2 tane trabzan yaptım. Yine 2 zincir. Aynı bakın şu şekilde. Araya yine 3 zincir. Buraya atlıyorum zinciri, yine buraya geliyorum.
Yine tığ numaram bu arada 3. Ben 3 kullandım. İki tane trabzan, 2 zincir aynı yere. Evet, bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık. 3 zincir çekerek buraya bağlıyorum yine. Şimdi arkadaşlar, videoyu uzatmamak adına, şimdi burası şu yaptığımız yer. Burayı 1, 2, 3, 4 sıra aynı şekilde yaptım. Burada 3 zincir, 3 zincir, 4 zincir, 4 zincir olarak uyguladım. Aynı şekilde 2 sıra daha yaparsınız. Bu sefer şu aralarda 3 değil 4 zincir çekersiniz. Şimdi modele başlayacağız. Modelimiz için yine burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirin yanına hemen bir trabzan, 2 zincir çekiyorum aynı yere. 1, 2 tane trabzan yaptım. Yani şunun aynısını yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki şu V'lerin içine ikili trabzan yapıyorum. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 zincir çekiyorum. Aynısını devam ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Burada yine 4 zincir çekiyorum. Şuraya tekrar bağlıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada, yani model olarak ikinci sıra, 3 zincirle yukarıya çıktım. Yine buraya 2 tane zincirle beraber trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu defa bu 8 tane yapmış olduğumuz trabzanların üzerine yine 8 tane trabzan yapıyoruz. Ancak aralarında birer tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Bir trabzan, bir zincir, bat, bir zincir. Trabzan, 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 bir zincir. 8 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve aynısını devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Şimdi sırayı tamamlamak için yine buraya batıyorum arkadaşlar. Sırayı tamamlamış oldum. Yine 3 zincirle bir üste çıkıyorum. Aynı yere yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Araya yine 2 zincir. Burası hep aynı. Bu aynı. Burada bakın hep aynı. Yaptıktan sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu defa arkadaşlar bu birer zincir çektik aralara, trabzanın ilk araya batıyorum sık iğneyle. Batmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Aradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4. Boşluğa bat. Bir zincir çektiğimiz yerlere batıyoruz.
Evet, en sonkine de batıyoruz. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane batmış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi hepsine yapıyoruz. Evet, aynısından tekrar ederek geldik. Yine ortaya battık. 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Yine bir tane göstereceğim. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bu defa da bu yaptığımız yerlere batacağız. 1, 2, 3, 4. Burada 6 idi. Şimdi 5'e düşmüş olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane. Gitgide bu küçülecek. Sırayı böyle şekilde tamamlayalım. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Şimdi artık şurada bir değişiklik yapmaya, yani şuradan bir ananasımızı daha çıkartmaya başlayacağız. Şu iki ananas arasından ananas çıkartacağız. O da şimdi buradayız. Başlangıç yerinde 3 zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzan, 2 zincir aynı yere yan yana, 2 trabzan, 2 zincir aynı yere, ikili trabzan. Yani 3 tane yapmış olduk. 2 tane yapıyorduk. 3 tane. Şu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şu boşluklara batarak burayı devam ettiriyoruz. Bunlara 3 tane yapıyoruz. Evet, şöyle bakalım. 3 taneye çıkarttık. Bunu da azaltmaya başlıyor. Yani şu ananasımız. Şu şekilde. Şimdi bu sırada da şimdi şu 3 tane yeri yine 4 zincir çektim. Şuraya battım. Başlangıç yerimiz. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 tane zincirle beraber trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere şu şekilde yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden şu birinciye yaptık. İkinciye yine aynısını yapıyoruz. 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şu şekilde. Yine devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Burası aynı. İlk boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyorum. Buna da bunun aynısını yapacağız. Tamamlayalım sırayı. Evet, şimdi sırayı tamamladık. Bu sırada yine 3 zincirle bir üste çıkıyorum. Bakın şurada şöyle yeni bir ananas oluşturacağız şu arada. Onun için işlemler yapmamız gerekiyor. Yine 2 trabzan, arada 2 zincir, 2 trabzan. Bu bir alttaki sıranın aynısı. Yalnız burada hiç zincir çekmeden geçiş yapmıştık. Burada
Sadece farkı 2 zincir çekmemiz arada. Diğerler aynı. Bakın aynısı, yalnız 2 zincir çektik. Bir ananımızı oluşturmaya çalışırken bir ananasımızı da kapatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde sıra başına gelelim. Evet. Sırayı da tamamladık. Şöyle. Şimdi burada da yine 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu boşluğa yine 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa yine 2 trabzan. Şimdi burada bir zincir, şu boşluğa bir önceki sırada 2 zincir çektiğimiz yere 2 trabzan, 2 zincir, aynı yere 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir ve buraya yine aynısını yapıyorum. Bakın şöyle göstereceğim. 1, 2, 3'e çıktık. Burada 1, 2, 3, 4 zincirle yine devam ediyorum. Diğer şu ananasımız, bakın böyle filelerimiz küçüldü. Aynısını devam edelim. Buraya gelelim. Evet, o sırayı da tamamladık. Bu sırada bir önceki sıranın aynısı olacak, yaptığımız sıranın. Şurada bir zincir çekmiştik ya. Buralarda ikişer zincir çekeceğiz. Sadece tek farkı o olacak. Pardon, iki değil arkadaşlar. 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, ortalarda 2. Buraya 4 zincirle geçeceğiz. 2, 3, 4. Tek farkı o. Şu aradaki bir zincir artık 4 zincir oluyor. Biraz hızlı örüyorum. Videonun biliyorsunuz ayarlarda oynatma hızı yeri var. Hızlı diyenler oradan yavaşlatabilir. Çabuk geçmek isteyenler hızlandırabilir. Bir de bazı videoların altına yorum geliyor. İşte yazı çıkıyor, yazıdan ördüğünüzü göremiyoruz diye. O tamamen sizin video ayarlarınızla alakalı. Onu alt yazıları kapatacaksınız yine o ayarlar kısmından. Yazılar kalkar. Onun benimle alakası yok. Evet. Şu şekilde aralara 4 tane zincir çekerek yaptım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Artık buradaki bu ananas yerim kapanıyor gitgide. 4 zincir çektim. Tepesine battım. Tek kalmıştı. Tek olan yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum ve demin gösterdiğim yere devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Bakın bu kapanıyor. Bu açılıyor. Sırayı tamamlayalım. Evet. Şimdi hemen hemen yeni modele başlıyoruz. Yeni şu ananas, şurada şu sık iğne yaptığımız yer var. Pardon. Trabzan yaptığımız yere geldik. Şimdi orada da bir size bundan sonraki sırada bir sıra başına çıkma var. Onu göstermek istiyorum. Orada kafanız karışmasın diye. Yine aynı yapıyoruz. Yani aslında şuradayız. Şu 8 tane doldurduğumuz, trabzan yaptığımız yerdeyiz şu anda. 4 tane zincir.
Buraya 8 tane trabzan. İp de iyice dolandı. Neyse şuraya kadar göstereyim, onu açacağım. 2 3 4 5 6 7 8 8. Burada 1 2 3 4 tane. Şuraya yine aynısını yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 2 zincirle şuraya bakın, batmıştı ki oraya atlıyoruz. Buraya hemen bağlıyoruz. İp karıştı. Bunun aynısını yapıp devam ediyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi burada yine buraya birleştireceğim. Şimdi burada bir üst sıraya buradan doğru çıkarsam örgüm bakın şurada şununla başlamıştım. Yani şu kenardan gelecek olanla, yani şu ortadan iki ananasın ortasındakinden ilk başlangıç yerlerimiz bakın burada. Burada da onu sağlamak için şöyle zincirimi uzatıyorum. Şöyle bir üst sırayı yapacağız şu anda. Şöyle tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Yükseltiyi bir sayıyorum. Heh, buradan şimdi bakın sanki 2 tane trabzan yan yana, 2 zincir kaydırdım. Başlangıç yerini kaydırdım. Şu şekilde 1 2 3 4. Evet, artık şu aralarda bir tane zincir çektiğimiz yere geldik. Yani şurayı yapıyoruz. Başlangıç yerinde buradan doğru başladık. Buradan ortada iki ananasın arasındaki yerden gitti. Şimdi burada kalınca buradan devam etmek zorunda kalırdık. O bizim için başlangıç yeri için zorlaşırdı. O yüzden demin yaptığım gibi buraya tekrar geri geldim. İpi uzatarak buradan tekrar, yani burası şu anda şurası. Bu şekilde artık modelimiz şöyle, ben bu numune biliyorsunuz, numune örgüsü olduğu için böyle yuvarlak olmadı. Ben sadece size örneği anlatmak için bu şekilde anlatım sağladım. Gözüküyordur umarım. Bakın şu şekilde modelimiz. Buradan sonra zaten aynısı devam ediyor. Şurası, şu anda şurası, şurası, şurası. Bu şekilde sevgili hanımlar örersiniz. Provayı ben 2 model ilerlettim. 2 model zaten herkes için sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Herkes 2 model ördükten sonra şurayı göstereyim. Nerede? Birleştirme biraz küçülteyim. Anlayın diye. Şurası bizim kol bıraktığımız yer. Burası beden. Bakın burada 2 tane zincir çektiğimiz yer vardı ya. Hani demin bir üst sıraya çıktığımız yer. İşte o bir üst sıraya çıktığımızda, yani şu tek zincirli trabzanı yaptığımız yerde sırada bu kolu ayırıp devam edeceğiz.
arada bir zincir çektiğimiz yerde, bakın şurada 2 zincir çektiğimiz yer var ya, şuradan göstereyim hemen. Şurası. Şurada. Bakın şurasıydı. Şurası. Bu 2 tane zincir çektikten sonra burada hemen kol yerini bırakıyoruz. Bir sonraki sırada direkt bedeni öreceğiz. Döndürerek bedeni öreceğiz. Bedeni de istediğiniz uzunlukta örünce, ben kaç model kurmuşum? Şöyle biraz küçülteyim bakalım. Şuradan itibaren bakarsak şöyle çaprazlamasını da sayalım. Ya da şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneyi yaptıktan sonra 8.'ye yine burada şu 8 tane trabzanı yaptıktan sonra bir üst sırada bir tane zincirli yere geldiğimizde artık ben onların üzerine şöyle pıtırcıklar yaptım. O sırada tamamladım. Orada ben dümdüz bırakanlar da var baktığımda. Ama ben şu şekilde bitirdim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha rahat görürsünüz. Şu şekilde bitirdim. Siz de bu şekilde bitirebilirsiniz. Mezuram herhalde burada vardı aslında. Burada. Şöyle baktığımda burası 46 santim. Yakadan yüksekliği 50 santim arkadaşlar. Dediğim gibi siz de sizin ölçülerinize, kendi ölçülerinize göre yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Burayı da tığlayabilirim aslında. Şu pıtırcık yaptığım yerden. Buna da yapabilirim. Bu şekilde tamamlamış oldum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Videonun başında bütün sayıları verdim. Kolay gelsin.